gördüğünüz bütün yerler aslında bir mahalleydi. Yani burası ağzına kadar ev doluydu arkadaşlar. Evet, her yer paramparça. Evet, Humus Şam yolu üzerindeyiz. Şimdi burada gördüğünüz bir aslında asırlık bir kervansaray yolu var. Stop for one day. Anladım. Şam'a gitmeden önce bir gün bekledikleri, dinlendikleri bir kervansaray. Osmanlı kervansarayıymış. Ama zaten bu tarihi bir yol. Humus şehri 2400 yıllık bir şehir. Şam belki daha da eski bir şehir. Ve bu ikisinin arasında tarih sahnesinde her zaman ticaret yapılmış. Bu gördüğünüz kervansaray da Osmanlılar tarafından yapılmış. Bugün de restore edilmiş, bu şekilde ayakta kalmış. Yeah, you know, because the caravan will rest for the night. The horses will eat, the people will eat. Yes, you're right. Business will go on. Evet, yol üstünde Halep'le Şam arasında da bir sürü böyle kervansaraylar varmış. Zaten biliyorsunuz kervansarayı, anlatmama gerek yok ama daha önce ben görmemiştim. Görmüş oldum. Bizim rehber sağ olsun gösterdi. Stop point. Where we start from Istanbul. Yeah, you start from Istanbul, Caravansaray. That's the Turkish hotel of the time. For hotel and shelter for the animals as well, because carriages, caravans. İstanbul'dan çıkan kervanlar Kudüs'e, Şam'a, Mekke'ye, Medine'ye gidenler burada bir dönem dinleniyormuş. Abimiz de onu anlattı bize. Şu an Humus'a olan yolculuğumuz devam ediyor arkadaşlar. Artık Suriye'nin iç kesimlerini geziyoruz. Laktia, Tarsus, Halep, Humus yolu. Evet, Humus şehrinin merkezine geldik. Merkezi şu an görece daha ayakta, daha sağlam duruyor ama burada size göstereceğimiz maalesef çok kötü yerler var. İç savaşın en kötü yaşandığı yerlerden birisi ki aslında dediğim gibi hem tarih sahnesinin hem de günümüzün en önemli şeylerinden birisi de Humus'tu maalesef. Burada medeniyet ve dinler her zaman bir arada iç içe barış içinde yaşadı ama bugün günümüzde milenyum çağında görmediği kadar zulüm gördü. Hem buranın tarihi hem de burada yaşayan insanlar. Evet, burası da bayağı büyük bir şehirmiş. 2 milyona yakın bir nüfus var. Öyle sanıyorum. Hep kaçırıyorum ya, bazen Türkçe tabelalar var ya da Türk markaların tabelaları var ya da mesela şimdi otobüs geçiyor oradan, belki bir Türk belediyesinin atıl durumdaki otobüs olabilir, almışlar buralara getirmişler. Ülkenin en kalabalık 3. şehrindeyiz, Humus'tayız. Şu an şehrin en merkezi noktası. Savaş buraya tam olarak giremedi. Humus'tayız. İngilizce'de Humus diye geçiyor. Şimdi burada birkaç tane cami var. Burada önemli. Camiden daha ziyade burada önemli bir isim var. Biraz sonra oraya gideceğiz. Sonra burada Hristiyanlar da yaşıyor aslında. Hristiyanlar, Sünniler, Şiiler. Bir tane kiliseye de gitmek istiyorum. Bir tane de kiliseye gideceğim. Ama buranın asıl ağırlık nüfusu yani şu an itibariyle Araplar ama Sünnilerle Şiiler yaklaşık yarı yarıyamış. Belki bir tık Sünniler daha fazla nüfus sahip ama başa baş bir yaşam burada şu an devam edecek artık. Devam etmek zorunda. Karşıda birkaç tane bina yıkılmış görüyorsunuz. Tepede bombalanmış. Yavaş yavaş yıkılan kısma doğru giriyoruz. Şehrin en merkezi dediğim yer 500 metre ötedeydi ve bakın burada artık savaş başladı. Daha şehrin en merkezi yerinde içinde yıkılmış noktalar var. Ve gittikçe artacak. Bakın ya, insanlar milyonlarca insanın yaşadığı yerde bu kadar içeride bir yıkım oldu, bir savaş oldu. Artık siz seçemiyor olabilirsiniz ama şu an abi her yer delik deşik, süzgeç gibi ya.
Adam şehrin göbeğinde evim var diye seviniyordu, oturuyordu ama bir gün tak bombalar düştü ve paramparça oldu. Karşıda önemli ve lüks bir otel vardı. Bir gün çat paramparça oldu. Evet, şimdi Eskişehir'e geziyoruz arkadaşlar. Humus'u az çok anlayın, görün istiyorum. Çünkü genelde gelenlerin hepsi dışarı gösterdi. İçerideki hayat nasıl pek bilmiyorduk. Humus'un içini, merkezini ben şu an ilk defa görüyorum. Şam'ı andırıyor, Eminönü'nü andırıyor. Yine burada yıkılmış, parçalanmış binalar var. Her yerde kurşun izleri. Bu arada rehberimiz George. George, thank you so much for everything. You are welcome. Thank you. Welcome. Genelde Suriye'de benim anlamadığım, çözemediğim, yani genelde Suriye'de rehberler Hristiyan oluyor. George da Halep'te yaşıyor. Halep'ten geldi, Şam'a beni aldı. Kaç bölüm boyunca bizi gezdiriyor olacak. O da Hristiyan. Daha önceki izlediğim YouTuber'ların rehberleri de Hristiyandı. Yabancı da, yerlisi de. Burada Hristiyanlar tarih kültüre daha meraklı anladığım kadarıyla ve dile de hakimler. Hepsi 2, 3, 4, 5 dil bilenler var. Niye bizim Müslümanlar, Araplar bir turizm şirketi açıp 2-3 dil öğrenememiş, tarihi bilmiyor, gelip bizi gezdirip anlatmıyor bilmiyorum. Adam akıllı bir tane çevirip de gezdirecek kimse yok. Var da belki bu sebepleri de ben bilmiyorum. O yüzden burada şu an hep böyle YouTuber'larda rehber olarak Hristiyanları görüyorsunuz. Bu iş dalına onlar yoğunlaşmış. Selamünaleyküm. How are you? Yol almamız gereken çok yer var. O yüzden şimdi inip merkezde çok fazla insanlarla diyaloğa giremedim. Bu 1-2 bölüm biraz hızlı geçeceğiz. Rehberliyiz çünkü rehber de çok pahalı. Ucuz değil gerçekten, günlük. 2 günü bir Türkiye'deki asgari ücret rehberin. Öyle söyleyeyim size. Yani araba, benzin, yakıt ve rehberin ücreti, her şey dahil. 2 gün bir asgari ücret. Pahalı. Daha önceki arkadaşlarım geldiğinde de buraya gezerken hani iddia ediyordunuz ya siz, işte onlar Esed'den para aldı diye. Allah'ım ya, büyük komedi. Onlar da bu paraları verdiler çocuklarda. Suriye'de gezmek gerçekten pahalı arkadaşlar. Ucuz da değil. Hem de böyle rehber araba kiralama işlerine bir girerseniz bayağı pahalı. Duvarlara bakın. Süzgeç gibi. Şimdi bir tık arka mahallelere doğru yol aldık. Evet, şimdi Sünni bir mahalleye geldik arkadaşlar. Burada neredeyse her şey yerle bir. Bu kadar eski bir şehrin hani böyle hikayelerini duymak gerçekten üzücü. Yani Halep'in belediyenin bile mezarı burada. Mezarının başında anlatayım belki. Yani çoğunuz biliyordur. Bilmeyenleriniz için birazdan anlatayım Hazreti bin Velid kimdir diye. İslam tarihi açısından önemli birisi. 4200 yıldır galiba kesintisiz yaşam var ama en eski yaşam buluntuları da 3000 yıl öncesine ait. Yani 3000 yıldır, özür dilerim, milattan önce 3000 yılından beri de burada insan buluntusu, insan yaşamına dair kayıtlar var. Evet, geçenki Şam'da gördüğümüz yer gibi burası da aslında bir nevi siteler bölgesiymiş ama miş olarak kalmış. Arabaya bak.
Yani göremediniz ama arabalara baksanıza ne halde. Oha, şu derinliğe bakın, kocaman yıkıklık. Aynı zamanda bakın insanlar şimdi yürüdü ya, bakın oradan insanlar yürüdü, bakın buradan taşlar maçlar düşüp insanları yaralayabiliyormuş, yani ölüme bile yol açılabilir. Türkiye'den ilk başta çok fazla dönen olmuş. İnsan dönmüş buraya. Ama bir geliyor ki evi bu halde. Eşyalarını çalmışlar, evi yıkmışlar. Şu an bu ev oturulabilir, tamir edilebilir durumda değil. Kiraya çıkanlar olmuş. Kiraya çıkamayanlar olmuş. Geri dönmek zorunda olanlar olmuş Türkiye'ye. Ama şu an işte mevcut hükümetin oturması bekleniyormuş. Daha doğrusu bu uluslararası yardımlar falan galiba hep kesilmiş şu an. Amerika da yardımını kesmiş Trump'tan sonra. Tam olarak buranın akıbeti belli değil. We can going to this way. Ve şu an buranın tam akıbeti belli değil. Yani devletin zaten kasasında para yok. Gidenler buradan kaçarken paraları pulları çalıp kaçmışlar. Hiçbir şey bırakmamışlar. Galiba bu hükümet geldiğinde kasada sadece 2 milyar dolar varmış. O da zaten bir miktar maaşları falan ödemişler, bitmiş. Şu an elektrik yok, su yok, hiçbir şey yok ya ülkede. Benzin de yok. Benzinle ilgili de şu an galiba bu aralar haberlerde siz de okuduğunuz bir şeyler yapılıyor. Emin değilim ne olacak burası, yazık günah. Bazı insanlar şu gördüğünüz evinin şu halde olduğuna seviniyorlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü evin oturulamaz halde, yıkılacak ya. En azından diyorlar ki bizim ev tamamen yıkıldı da bir de onu yıkmakla uğraşmayacağız. O masrafı yapmayacağız. Selamünaleyküm. Selam ve rahmetullah. How are you? I'm fine, thank you. Thank you. What is your name? Ben Selim Sedde. Sette. Nice to meet you, Sette. My name is Muhammed. Muhammed. Nice to meet you, Sette. Nice to meet you too, Muhammed. Thank you so much. Ah canım benim. Evet, Musul, Kerkük, Şam, Laskiye'nin kuzeyi. Bu bölümde Humus, bir sonraki bölümde Hama. Ondan sonra da Halep'i gezeceğiz. Çevremizde yaşanan son 15 yıldır bu iç savaşın yakıp yıktığı şeyleri değişik yollarda YouTube kanalında görmüş olacağız. Üzücü bir seriydi. Üzücü bir seri oluyor. Vicdanı olan kimsenin dayanamayacağı bir seri oluyor. Yani ne denir ki, ne anlatılabilir ki? Şu an 2. ya da 3. kata çıkmış oldum. Bu sadece yani Şam için değil, sadece Suriye için değil, sadece Müslümanlar için değil ya da sadece diğer din grubundan insanlar için değil. Dünyaya da çok büyük zarar. Baksanıza bu kadar yapının yapılması için ne kadar masraf yapıldı bu dünyada ve hepsi çöp oldu. Şimdi bu molozlar kaldırılırken çıkan tozdan insanlar hastalanacak, tekrardan dünya kirlenecek, sonra tekrardan bunların aynısını yapmak için bir dünya malzeme, ham madde, neler neler ya. Dikkatli olmak lazım. Uzaktan daha iyi görün diye geldim. Şu yıkıma bakın ya. Yani muhtemelen şey değildi, burası boşluk değildi böyle. Burası da böyle ağzına kadar bina doluydu ama gördüğünüz molozların hepsi aslında tuzla buz olmuş evler. Bakın mesela burada sayısız kurşun yemiş bir bina. Muhtemelen bunlar da siperlerdi. Bakın buradan açmış teli, buradan belki bakıp karşı binadakileri sıkıyorlardı. İnsanlar birbirlerine bu kadar yakındı. Ve yani çok sağlam yapmışlar ya. Hani dandik malzemelerle yapılmış değil. Yıkım hayal ettiğimden, tahminimden çok daha öte. Yani hem Alevilerin, hem Şiilerin, hem Sünnilerin canı yandı. Böyle bir ortamda bu kadar yıkımın, kıyımın olduğu bir yerde kazanan olmaz. Buranın kazananı olmadı kesinlikle. Ne Irak'ta ne burada kazanan olmadı. Burada tek kaybeden var. Yani kaçınılmaz son kaybedenler var. Onlar da insanlardı. Masum insanlardı. Evet, Kur'an-ı Kerim okunuyor şu an. Burası Halid bin Velid'in
yapmış olduğu, kabrinin bulunduğu mescit. Halid bin Velid kimdir arkadaşlar? Biliyorsunuz İslam orduları ilk savaşlarını yaptığında kaybettiği sayılabilecek ya da kaybettiği denilen bir savaş var. Uhud Savaşı. Uhud Savaşı'nı Müslüman orduları, Hazreti Peygamberimiz de yaralı olmuştu. Orada kaybetmişti ve karşı tarafta çok stratejisi güçlü bir komutan vardı. Ve bu komutanın ismi Halid bin Velid'ti. Yani bugün bu caminin içerisinde yapmış olduğunu yattığını gördüğünüz kabri bulunan Halid bin Velid o zamanlar aslında İslam ordularına karşı savaşıyordu. Ve Uhud Savaşı'nın kaybedilmesinin bir numaralı sebebi de Halid bin Velid olarak görülüyor. Ama daha sonraki dönemde Halid bin Velid İslamiyet'i seçiyor ve Müslüman olmaya karar veriyor ve Müslüman oluyor. Bu sefer de İslam orduları için savaşıyor ve deniyor ki İslam ordularının ilk ve en büyük, hatta şu an bile strateji noktasında, taktik noktasında, taktiksel manada en iyi komutanlarından birisiydi deniliyor. Hala buna inanılıyor. Halid bin Velid Bizanslardan önce Şam'ı alıyor. Buraya kadar geliyor. Önce Şam'ı alıyor. Daha sonrasında da Humus'a geliyor. Humus'u alıyor. Ama biraz buradayken rahatsızlanıyor. Ve rahatsızlığı sonucunda burada vefat ediyor ve kabrini de buraya gömüp burada bir türbe yapıyorlar. Kabrini buraya yerleştiriyorlar. Oğlu da yanındayken rahatsızlanıyor ve oğlunu da hemen burada yanı başına defnediyorlar. Halid bin Velid'i de ziyaret etmiş olduk. And they have stolen all the items in here. How to down is the bomb? Maybe not as well. This Kazmışlar. vandalization. Okay. Also repair a new one. It's a restoration. It's Okay. Şimdi arkadaşlar, şükran. Abilere sorduk. Halid bin Velid'in mezarını eşmişler, kazmışlar. Burası böyle aşağıya kadar sıfır inmiş. Kubbeyi bir iki parçasını vurmuşlar. Hocanın namaz kıldığı bölgeyi de nişan almışlar ve buradaki birçok tarihi eseri, birçok hatıratı da çalıp götürmüşler. Bu cami de hedef alınmış maalesef. Bu cami de zarar görmüş. Abi de Hristiyan. Ben de cami her yeri gezdiriyorum onu. O buraya ilk defa girdi. Üstündeki de Hristiyan kıyafeti aslında. Ama bizde de aynısı var aslında. Cübbe işte, bildiğiniz cübbe. Is that right? no, in 2005. 2005. Oh. And there were 14 people. Okay. We were together all around. They were Turkish, but they speak English. That's why they selected me. Abi diyor ki Türkiye'den şimdi başını kaçırdınız ya da dur şöyle. Altyazı yazmak zor olacağı için ben bazı çevirileri yapıyorum. Bir iki abinin, yani insanların bir iki konuştuğu kelimeyi koyuyorum. Ya tam altyazıyı ben tam yazıyorum ama insanların konuştuğu sahneleri kısaltarak, keserek koyuyorum. Çünkü adam 10 dakika İngilizce konuşacak. Ben de 10 dakika onu koyup da 10 dakika altyazı yazmak yerine oradan 1-2 dakika kesit alıp altyazıyı daha onun anlattığı gibi dolduruyorum. Ya da oradan 1-2 dakika konuşma sahnesi koyup ben direkt şu an olduğu gibi tercüme edeceğim. Öncelikle İstanbul'dan buraya gruplar geliyormuş, üniversitelerden duydunuz. Ve 2005 yılından sonra bu hiç olmamış. Abi 2005 yılına kadar diyor ki ben her hafta buradaydım diyor. Ve Avrupa'dan da buraya turistler geliyordu. 30-40 kişilik kafileleri ben gezdiriyordum diyordu. Savaştan sonra galiba bir kere gelmiş. Galiba 2019'da en son. Ama bu yeni haliyle emin değilim. İlk defa görmüş o da. Baya kötü ya halde, baksanıza. Ne oldu ha? Söyle. Ha. Niye? Niye money? You give me money. 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 ليرة هو معي Money, lira, money. Muslim. Maalesef çok fazla insanlar direniyor. Sadece Humus'ta değil. Sadece Şam'da değil. Suriye'nin her yerinde insanlar çok ihtiyaç sahibi. Çünkü buraya giren devlet, buradan kaçan devlet her şeyi sömürmüş, götürmüş arkadaşlar. Her şey götürmüş. Burada şu an inanmazsınız maaşlar, $20 maaş alan insan var. $20 maaş alan insan var. $20 maaş alan insan var. Evet, $20. Bugün İstanbul'da bir akşam yemeğine verdiğiniz paraya burada bir ay çalışan insanlar var. Müslüman devletleri de anlamak zor. Bir kısmı çölün ortasına yüz milyarlarca dolarlık şehirler yapmaya çalışıyor. Bir kısmı da burada açlıkla
pençeleşiyor. Gerçekten çok zor durumdalar. Suriye halkına her zaman üzülüyordum. Ama gelip burada gördükten sonra, onlarla konuştuktan sonra, onların yaşantılarını anladıktan sonra yemin ederim şu an kaç gündür yediğim miktarda lokmalar boğazıma duruyor ya. Üçüncü lokmadan sonra diyorum ki abi orada insanlar şu an 3 lokma yiyebilecek yemek bulamıyor. Nalet olsun savaşın her türlüsüne, nalet olsun. Diyeceklerimi seçmem gerekiyor. Çok zor konuşuyorum ya. Gerçekten başlayayım şu mezhebine de, ırkına da, cinsine de, ten rengine de ya. Yazık günah insanlara. Evet, şehrin doğu yakasına geçtik. Burası görece savaşın uğramadığı bir yer. Diğer taraflarda da savaş olmasaydı böyle görece estetik binaların olduğu bir yermiş Humus. Baksanıza. Ama maalesef paramparça olmuş. In Syria, how many Christian people living totally? All Syria. Christian? Yeah. 7% of the population, 7 point. 7% of the population before the war. After the war, there is no statistics. Before war, more than 2 million. Before the war, yeah. But now, we don't Nobody know. knows. Nobody knows. There are all the Christians were counting as Arabs or Armenians or Syriac. Ve Suriye'de ya da biz Arap deyince aklımıza sadece böyle kara, kuru, benim gibi tipte sakallı böyle cahil Müslümanlar geliyor. Nedense biz Türklerin aklında böyle bir algı var. Oysa öyle değil. Sarışın var, beyaz tenler var, renkli gözler var. Bizim nasıl Türkler mix bir yüz hatlarına sahibiz, onlar da öyle. Ve Arapların arasında çok fazla, sadece burada da değil. Şimdi 2 milyondan fazla Hristiyan var dedi. İşte aralarında Ermeni ve Süryaniler vardı ama bunlar çok azınlıktadır muhtemelen. Ermeni ve Süryaniler çok fazla nüfusa sahip değiller. 2 milyon sadece Suriye'de saf Hristiyan vardı. Ben daha fazla 3 milyon falan biliyordum da sadece Arap Hristiyan olarak. Araplar arasında çok fazla Hristiyanlar var. Çünkü burada önceden Hristiyanlık hakimdi Şam'da, Humus'ta. O yüzden bu konularda aslında eksiyiz. Ben de çok eksiyim tabii ki ama yani Arap demek full illa Müslüman demek değil. Yes. Yeah, I know, I see. Evet, kaleyi bana gezdirir misin demiştim de bana demiştim, kale gezilecek gibi değil demişti. Hakikaten de öyle, hiçbir şey kalmamış, patlatmışlar her yerden. Evet, bir kiliseye girdik, kapalıydı ama zar zor izin aldık. Al Zenar Kilisesi burası. Sıradan bir kilise değil, dünyanın en eski kiliselerinden birisi yine. Size demiştim bir önceki bölümde ya da ondan önceki bölümde. Hristiyanlık belki de dünyaya Suriye'den, Irak'tan, Türkiye'den, Anadolu'dan yayıldı diye. Ve onun bir parçası da işte bu gördüğünüz kilise. Normalde bu kilisenin üst tarafı daha sonraki yıllarda tarih sahnesinde yapıldı. Kilisenin ilk yapılış zamanı işte o zamanki pagan Roma'dan saklanmak için yerin altındaydı. Ama şu an yerin altını maalesef ziyaret edemiyoruz. O zaman insanlar burada ibadetlerini yapıyordu. Hristiyanlığı, Hazreti İsa'nın öğretilerini birbirlerine anlatıyordu. Şimdi onu görecektik, işte göremedik. Ya bir tokası var ya da derinin bir kısmı var. Bel kemerinin bir kısmı burada. En sağlam mahallede bile kurşun yemiş binalar var. Bizim arabada kurşun yemiş. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş ya. Bunun başında dışında göstereyim de bir gün bu videoları izleyen biri olur. Bu kiliseye mutlaka gelin. Burası zaten merkeze çok yakın bir yer. Buranın hemen geri döndüğünüzde 100 metre sonra cadde var. Caddeden 300 metre sol döndüğünüzde de orada bir önemli kilise daha var. Onu da ziyaret edebilirsiniz. Süryani Ortodoks Kilisesi. Evet, Humus'un şimdi Humus'un köylerini falan geziyoruz arkadaşlar. Humus tarih sahnesinde neden önemli bir yerdi? Çünkü böyle uçsuz bucaksız bereketli ovalara sahipti. İnsanlar buradan tarım faaliyetlerini yerine getirebiliyordu. Aynen Ninova gibi Humus da eski bir yerleşim yeriydi. Sebebi de gördüğünüz bu ovalar. Şu an Hama'ya gitmeye çalışıyoruz ama maalesef burada bir yolu bombalamışlar ve 10 gündür yol kapalıymış. Humus Hama arası ya da ben bilmiyorum kaç gündür kapalı ama abi diyor 10 gün önce de kapalıydı rehberim. Yol bulmaya çalışıyoruz şu an Hama'ya gidebilmek için. Evet, bu bölüm de buraya kadar. İzlediyseniz teşekkür ediyorum gerçekten. Biraz eksik oldu Humus benim için. Ben çünkü değişik yollarda farkıyla bir şeyler katmak istiyordum. Bir sürü şey eklemiştim, konuşmuştum. Şoförlü de herhalde. No problem.
Bu video buraya kadar arkadaşlar. İzlediyseniz teşekkürler. Beğenirseniz de sevinirim. Bu Suriye ziyaretim hiç istediğim gibi gitmedi. İnşallah bir daha geleceğim. O zaman görürsünüz Suriye'yi nasıl gezeceğiz. İyice tanıyarak gezeceğiz. Hoşça kalın. Beğenmeyi ve yorum yapmayı da lütfen unutmayın.